Vücudunuzun verdiği tehlike sinyalleri. Sürekli baş ağrısı neyin belirtisi olabilir? Baş ağrısının 200 tane nedenini sıralayabilirim. Abartmıyorum. 200 farklı neden bulunabilir. Vücudunuzun yardım istediğinin 7 işareti nedir? Yani vücudunuzun yardım istemesinin 7 değil 70 işareti vardır. Vücudunuz her taraftan yardım isteyebilir. Yani cildinizin rengiyle de yardım isteyebilir. Görme kusurlarınızdaki problemlerle de yardım isteyebilir. Halsizlikle de yardım isteyebilir. Kabızlıkla da yardım isteyebilir. Acilen doktora gitmeniz gereken birçok işaret var. Mesela ben sizin yerinizde olsam özetle halsizliğimi ciddiye alırım. Halsizlik basit bir konu değildir. Ve her biri çok altın değerinde. Vücudunuzun verdiği tehlike sinyalleri. Sürekli baş ağrısı neyin belirtisi olabilir? Şunu bilmenizi çok isterdim. Bedenin bütün mesajlarının bir anlamı vardır. Yani karnınız ağrıyorsa bir şey anlıyorsanız, başınız ağrıyorsa bir şey anlamalısınız. Yani beliniz ağrıyorsa bir şey, mutsuzsanız da bir şey anlamalısınız. Bunu da anlamalısınız. Yani ya bugün çok keyifliyim, onu da anlamalısınız. Vücut boş boşuna bu tepkilerle gelmez sana. Burada getirdiği tepkilerin hepsinin altındaki bir derinlik vardır. Dolayısıyla siz olun. Bedeninizin bu dilini de keşfetmeye kendinizi birazcık zorlayın. Dolayısıyla baş ağrısı diyorsunuz. Baş ağrısının ben size söyleyeyim 200 tane nedenini sıralayabilirim. Abartmıyorum. 200 farklı neden bulunabilir. Öylesine ki yani vücuttaki bir basınç değişiklikleri de baş ağrısı yapar. Sinüslerinizdeki bir tıkanıklığın getirdiği nefes almadaki dengesizlik de baş ağrısı yapar. Damar yapılarınızdaki büzüşmelerin getirdiği de yapar. Sadece böyle gözünü kıs böyle o kitap okuyan, televizyon seyreden kişilerin de baş ağrısı olur. Niye? Ne alakası var yani bunun? Çünkü gözünüz kıstıkça oradaki sinir gerilir ve baş ağrısı ona yansır yani. Mesela çok güneşli dolaştığınız zaman akşam eve geldiğinizde başınız ağrıyor ya. O işte. Sonra boğazınızda minik bir problem vardır. Onun gün boyu gerginliğini koşturmadan hiç hissetmezsiniz ama akşam geldiğinizde ağrır. Dişte bir problem vardır. Dişteki bir problem. Hiç gün içinde koştururken hiç fark etmezsiniz ama akşam gelince o diş ağrır. Çenenizde bir sorun vardır. Vurur, ağrır. Yani ben 200 neden sıralıyorum derken gerçekten başınızın ağrısının mutlaka derinliğinde bir sebep vardır. Fakat biz neye alışmışız? Yani tansiyonun yüksekliğindeki bir ağrıya da bir ağrı kesici kullanabiliriz. Şekerin yüksekliğinin getirdiği ağrıya da bir ağrı kesici kullanabiliyoruz. Diğerlerine de birer tane ağrı kesici bas düğmeye kapat moduna geçebiliyoruz. Bunlarla biz maalesef derinlikteki sorunları çözmediğimiz için ağrılar gittikçe şiddetlenir ve gittikçe bir paradoksa dönüşürler. Bu yüzden size tavsiyem ağrınızın nedenini bulmak konusunda az önce işaretlediğim noktaların hangisinde bir probleminiz olabileceğini sorun. Bir diğer ağrı çeşidi de söyleyeyim, dehidratasyondur. Yani yeterince su içmemiş olmanın ağrısı. Bu mesela çok kronik, yani çok barizdir. Yani böyle bir ağrıyı yaşadığınız zaman kesinlikle içinizde bir hararet yükselir. Yani içinizden bir hararet vardır. Dehidratasyon ağrısı. Mesela bir vücudunuzda mineral dengesizliklerin getirdiği ağrılar vardır. Beyin sisiyle gelir genelde bunlar. Yani beyin sisiyle eşlik eden bir ağrıdan bahsediyoruz. Yemeklerden gelen toksinlerin yükünden gelen bir ağrı vardır. Gene bağırsak hareketliğiyle birlikte olsa da bazen bağırsak hareketleri yetersiz olur. Ama sonuç itibariyle yediklerinizin yaptığı baş ağrılarının da olduğunu unutmayın. Bir diğeri de karaciğerin detoksikasyon sisteminin zayıflamasından kaynaklanan ağrılar vardır ki genelde gözlerdeki renklerle de bunu anlarsınız. Sararmalar olur biraz ya da cilt renginizde bir değişimler görürsünüz. Böbrek sisteminin hasarlarının getirdiği baş ağrılar vardır. Burada da bir bedenin cildin toprak rengine dönüşü gibi bir sorun vardır. Bir de kan değerlerinin aşırı yükselmesinin getirdiği bir baş ağrısı vardır ki aslında tedavisi çok kolay bir hacamatla, bir kupa terapisiyle çözülebilecek bir ağrıdır. Mesela böyle bir ağrınız varsa da lütfen
yüzünüzdeki bir fotoğrafı çekin ve ona bir bakın. Böyle koyulaşmış, hipoksik diyoruz biz ona. Hipoksik bir tablo varsa ki çoğu zaman sigara içenlerde daha fazla karşılaştığımız bir şey. Bir de alkolün yaptığı bir ağrı vardır. O da yanaklarınızda bir kıpkırmızı damar belirginleşmesiyle eşlik eder. Mesela bu da bir baş ağrısı sebebidir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada kendimizce bir anda düşünürken bile 50'ye yakın bir baş ağrısı sebebi nasıl da çıktı ortaya. Bunlardan hangisi sizde var? Bir bakın bakalım. Tırnak ve saç değişimleri ne anlatır? Vücut böyle konuşur işte. Saçlar zayıflamışsa, zayıf saçlar aslında dokuların en son noktasıdır. Yani vücut fakirdir demek. Tırnaklar mı kırılıyor? Vücut fakirleşmiş demektir. İşte kimisinde çinko eksikliği vardır, beyaz taneli görürsünüz. Kiminde çizgiler vardır efendim. İşte bir lichen planus'un işareti olabilir. Efendim birinde bir bakınsınız solukluk vardır, kansızlık vardır dersiniz. Öbür tarafında yani yan tarafta etler kırılıyor. B vitaminleri eksiktir dersiniz. Dersiniz de dersiniz ama sonuç itibariyle vücudun konuştuğunu anlıyorsunuz. Siz olun. Vücudun uç noktalarındaki sinyalleri ciddiye alın. Çünkü bunlar dikkate alınmazsa içeriye doğru sızarlar. Yani siz eğer ki vücudunuzdaki bu mesajları anlayamazsanız ve dikkat etmezseniz, bir çözüm üretmezseniz bu daha derin dokuların da etkileneceği anlamına gelir. Çünkü tırnağın gördüğü zarar yani eksiklik diyor ben buradayım. Bak çinko diyor eksik. Tamam da çinko hormonal sistemin de elemanı. Vücut hormonal sistemi ihmal etmez ama tırnağı ihmal eder. Vücuttaki bu sistem bir mucize gibi çalışır. Dolayısıyla sen bunu gördüğün anda hemen ne yapmalısın? Bedenin iç kısmındaki çinko eksikliği ile ilgili probleme bir tedbir almalısın. Tabii biz böyle alışmışız her defasında bir takviye alalım da bu işi kotaralım da değil. Bağırsaklarda çinko emilimle ilgili bir problem yaşamış olabilirsin. Önce orayı da düşün. Tabii ki bir takviye al. O takviye o zaman geçici olarak bir takviyeye ihtiyacın var. Ama kalıcı sistem eğer ki çözülmezse o tırnaklar yine çıkacak. O iç organlardaki, hormonal sistemdeki özellikle kadın hormonal sisteminin, erkek hormonal sisteminin önemli bir elemanıdır çinko. Mesela burnla ilgili problemler yaşatacak demektir size. Yaşamadan önce bu işareti dikkate al. Vücudunuzun yardım istediğini gösteren 7 işaret nedir? Vücudunuzun yardım istediğinin 7 işareti nedir? Yani vücudunuzun yardım istemesinin 7 değil 70 işareti var arkadaşlar. Vücudunuz her taraftan yardım isteyebilir. Yani cildinizin rengiyle de yardım isteyebilir. Görme kusurlarınızdaki problemlerle de yardım isteyebilir. Efendim halsizlikle de yardım isteyebilir. Kabızlıkla da yardım isteyebilir. Uykusuzluğunuzla da yardım isteyebilir. Öfke yönetimindeki zayıflığınızla da yardım isteyebilir. Vücut her taraftan yardım istiyor olabilir. Bunların hiçbiri sebepsiz yere gelmez. Yani uyuyamıyorsunuz. Yani buradaki problem her neyse çözmeye kendinizi birazcık yoğunlaştırmalısınız. Niye uyuyamıyorum ya? Neden? Yardım istiyor vücut bir taraftan senden. Yani bir şeyi çözemiyor. Kafada bir şeyler dönüyor. Ya da karaciğerde bir toksin yükü var ve bu toksin yükü sürekli uyarıyor, kortizon sistemini uyarmış. Yatırmıyor. Ya da çok uyuyorsun. Bütün gözünü açamıyorsun. O zaman toksin çok fazla çıkmış. Beyni baskı altına almış ve bu yüzden artık beyin kendini açamıyor. Uykuyu tercih ediyor. Dolayısıyla bu işaretlerin 7 ile sınırlanmasına hiç gerek yok. Yani ben arkadaşım idrar yapıyorum. İdrarımın rengi sapsarı, koyu. Bir işaret. Yani bu beden yeterince su almıyor arkadaşım. Vücudun hiç terlemiyor arkadaşım. Terlemiyor. Koşuyorsun da terlemiyor, zıplıyorsun da terlemiyor. Hatta saunaya girdiğinde zor terliyor. Bir işaret. Vücudun diyor ki ben toksin yolaklarını açamıyorum arkadaşım bana yardımcı ol diyor. Tekrar bu bahsettiğim saunaları tekrar yaptıkça yavaş yavaş açılacaktır. Ama sıvı açığını kapatacaksın, mineral desteğini vereceksin. Masajlarla da bu konuyu birazcık dokunacaksın. Lenf sistemini aktive edeceksin. Terlemeye başlatacaksın. Dolayısıyla vücudun 7 işareti olarak kabul edeceğin şeyler belki burada sıraladığım 8-10 taneydi ama
Bunların her biri çok altın değerinde. Ben sizin yerinizde olsam özetle halsizliğimi ciddiye alırım. Halsizlik basit bir konu değildir. Bir şirketin finans yetersizliğindeki hareketsizliğinden farkı yoktur. Bu beden ne oluyor da enerji bulamıyor arkadaşım? Nereye harcıyor? Ya ben yiyorum. Yokluk içinde değilim. Ama neden sürekli bu halsizlik? Neden her sabah yorgunlanıyorum? Bu çok ciddi bir konu. Kabızlık asla basit alınamayacak ciddi bir metabolik problemin aslında hani domino taşları diyoruz ya, domino taşlarının başındakidir yani. Kabızlık varsa tak vurur yorgunluğa, vurur böbreğe, vurur beyne, vurur bütün sistemlere. Kabızlık atılması gereken bir toksinin sürekli kanda yeniden dolaşımı demektir. Bunu hiç kimse kaldıramaz. Ne kadar böyle iyi beslenseniz, ne kadar güzel şey olsanız da kabızlık eninde sonunda hızlı yaşlandırır insanı. Hasta da etme potansiyeline götürür sizi. Dolayısıyla ben burada olmazsa olmaz dediğim şartlardan birisi de bu. Bir diğeri de kesinlikle ağız kokusu. Çok ciddi bir işarettir. Bir insan ağzı kokuyorsa ciddi bir problem vardır. Bir kadında vajinal kandida varsa ciddi bir problemdir. Bakın bir kandida dediğin şey kesinlikle bu kişinin immün sistemi zayıftır. Çünkü neden? Mantar bu. Mantar eşittir fırsatçı enfeksiyon. Fırsatçı enfeksiyonun yani vücut bir fırsat verebilmiş ya. Vermiş fırsatı. Kandida orada duruyor. Ki bu insanların çoğu yıllarca tekrar tedavi de görseler hep tekrarlıyor. Niye? Çünkü vücudun kendi direnci yok. Direnç zayıf. Sen direnci yükseltmemişsin, vücudu beslememişsin, vücudu gerçek ihtiyacı olan enerji boyutuna çıkaramamışsın. Veriyorsun mantar ilacını. Mantar ilacı bir süre etki ediyor, geçiyor. Sonra eşimden geri geçti diyor. Yok, eşinden bir şey geçmiyor. Sen o mantarı yenebilecek bir biyoloji düzene gelmedin demek istiyorum. Dolayısıyla mantar demek immün sistem zayıflığı demektir. İmmün sistem zayıflığı da zaten birçok hastalığın da habercisi olabilmektedir. Dolayısıyla konuya biraz bu gözle baktığınız zaman ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Asla mantarı basite alamazsınız. Dolayısıyla bu konuyu da ciddiyetle hep acaba ben bu mantarı neden bedenimde halen tutacak kadar zayıfım diye sorun bu soru. Çünkü zayıf bir beden tutar onu. Normalde bir beden bu mantarı tutmamalıydı. İyi bilin. İmmün sisteminizi güçlendirecek. Hele bir de kandida diyetinde en çok şekersiz beslenerek bu konuyu çözmeye çalışıyorsunuz ya. Bedenin gerçek finans kaynağını da kesiyorsunuz. Finans kaynağı kesildiği için zaten zavallı o beden o mantarı beslemeyeceğim diye, kandidayı beslemeyeceğim diye yaptığınız o davranış sanki böyle yanıt veriyor gibi gelecek size ama emin olun 2 ay sonra, 3 ay sonra daha kötü gelir. Çünkü şirketin ana finans kaynağını iyice kestiğiniz için daha da zayıf duruma düşüyor. Siz olun, karbonhidrat kaynaklarınızı güvenli alanlardan temin etme sanatını öğrenin. Yok etmeyin, yok saymayın. Buna dikkat edin derim. Acilen doktora gidilmesi gereken durumlar nelerdir? Acilen doktora gitmeniz gereken birçok işaret var. Mesela göğsünüz bir ağrı yaşıyor ve bu ağrı nefes aldığınızda ağrı azaldı. 5 dakika beklemeyin. Direkt acile gidin. Hatta ambulans çağır. Çünkü eğer bir göğüs ağrısı derin nefes aldığınızda azalıyorsa %90 ihtimalle kardiyolojiktir. Kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Olabilirsiniz diyorum. Ama büyük ihtimalle kalp krizidir bu. Ama göğsünüz ağrıyor ve nefes aldın, ağrı şiddetlendi. Korkmayın, bu bir kas ağrısıdır. Endişe etmeyin. Kalp krizi olma ihtimali %5 bile değildir. Dolayısıyla bir derin nefes aldığınızda ağrı azalıyorsa hemen acile gidin. Bir diğeri, bir insan merdiven çıktığında sırılsıklam olacak terliyorsa bir akciğer problemi yaşıyor olma ihtimali yüksek ihtimaldir. Bir akciğer doktoru ile ilgili bir göğüs hastalığı uzmanıyla görüşmesini tavsiye ederim size. Bir diğer konu bir insanın özellikle idrarında
böyle aşırı bir koku geliyorsa acil bir durumun göstergesidir. Mutlaka bir hekimle işbirliği yapın. Büyük abdestinde siyahlık, kötü koku, böyle bir koku ki Allah muhafaza bütün ev lavabonun kokusunu aldı. Bu bir iç kanama bulgusudur. Hiç beklemeyin. Bir diğeri, ya ben ayağa kalktığımda başım dönüyor. Ayağa kalktığımda başım dönüyorsa bir minik iç kanama geçiriyor olabilirsiniz. Yüzünüze baktınız, Allah'ım ya benim yüzüm hiç bu kadar beyaz değildi ya. Bir problem var. Bir de başım dönüyor. Kanama geçiriyorsunuz. Kesinlikle beklemeyin. Bunlar aslında hayatta her zaman herkesin başına gelebilecek videolar. Bilmiyorum bunlardan sizin başınıza bir şey geldi mi? Bunlara benzer bir şeyler yaşadınız mı? Günde ne kadar su içilmeli? Ya günde ne kadar su içilmeli hikayesi de bir garip. Bana suyun ne iş yapacağını söyleyin. Ona göre miktarını söyleyin. Yani su temizleyicidir. O zaman ne yediğini söyle. Neyi temizleyeceğini karar verelim. Yani metabolizmanın her yediğinize verdiği temizlik yanıtı farklıdır. Et yediğinizde neredeyse 1'e 5 oranında su ister. Yağ istediğinizde atık yönetimi açısından değil ama fizyolojik yönetim açısından da yine 1'e 3 oranında su ister. Öbür tarafta karbonhidrat yediğinizde onun hazım ve sindirim aşamasında değil ama özellikle kandaki regülasyon süreçlerinde, kan şeker regülasyonunda yani yedikten 2 saat kadar sonra oluyor bu da. Yani 1 saat sonra diyelim eğer ki daha rafine beslenmişseniz 1 saat sonra 1'e 4, 1'e 5 oranında bir su ile dengelenmeyi bekler. Dolayısıyla sizin içeceğiniz suyun miktarını yediğiniz gıda belirler. Dolayısıyla ben kesin olarak insan biyolojisinin günlük ihtiyacı minimum günlük 1 litre, 1,5 litre. Ama bu adam zaten salatayla besleniyorsa buna günlük 1 litre bir de çok gelebilir. Ama bu kişi etçil, et seviyor. Günde yani düşünsenize ya günde 200 gram, 400 gram, 500 gram et yiyor. Bu adamın sadece etin yaptığı atığı temizlemesi için 2,5 litre suya ihtiyacı var. Bir de biyolojik ihtiyacı var. Dolayısıyla onun su ihtiyacıyla bunun su ihtiyacı aynı olamaz. Bir diğeri de su ihtiyacını iştahın belirlemesine de müsaade edin. Yazın ortasında terliyorsun, sürekli su kaybediyorsun. Yani 3 litre yetmeyebilir. Kışın ortasında 3 litre su içersen böbreğini de yorarsın, sistemi de yorarsın. Dolayısıyla suyu doğru regüle edin arkadaşlar ve suyunuzun içine kristal su yani sole suyu koymaktan korkmayın. Günlük böyle bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde sole tuzu, suyu koyarsanız bence suyun regülasyonu büyük bir katkı üretirsiniz. Limonlu su gerçekten zayıflatır mı? Limonlu su metabolizmayı bir yere kadar evet zayıflatır. Fakat onu dengelemek ve periferik vazokonstrüksiyon dediğimiz damarların periferik ayakta damarların büzücü etkisi vardır. Ve uzun vadede bu dokuların beslemesini bozarak gutun bir anda oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Ve bunun aynı zamanda hızlı yaşlanma rolüne dönüşüyor. Dolayısıyla biz böyle ürünleri çok fazla kullandırmayı sevmeyiz. Yaşlandırma sürecini önemsiyorsanız fazla limon kullanmayın. Onu mutlaka limonu bir zeytinyağıyla dengelemeye çalışın. Dengelenirse bir sorun yok.